Hayalinizde dünya üzerindeki her köşeyi keşfetmek mi var? Pasaportunuzu hazırladınız, rotanızı belirlediniz. Fakat bazı yerler var ki hayalini kurduğunuz yolculukların dışında kalacak. Çünkü buralara girmek, adım atmak yasak. Bu videoda sizlere dünyada girilmesi yasak 12 gizemli yeri tanıtacağız. 51. Bölge 51. bölge, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada çölünde bulunan askeri ve araştırma amacıyla kullanılan son derece gizli bir askeri tesistir. 51. bölge hakkında uzaylıların incelemelerinin yapıldığı ve UFO'larla ilgili araştırmaların yürütüldüğü yönde pek çok komplo teorisi bulunmaktadır. En yaygın iddialardan biri 1947'de Roswell olayında düşen bir UFO'nun parçalarının burada incelendiği ve ABD hükümetinin dünya dışı varlıklarla iletişim kurduğu yönündedir. Ayrıca 51. bölgedeki yeraltı komplekslerinde uzaylılarla ilgili gizli araştırmalar yapıldığı ve bazı uzaylıların ABD hükümeti için çalıştığı öne sürülmektedir. Ancak ABD hükümeti bu iddiaları sürekli olarak reddetmiştir. Sadece belirli askeri personel ve bilim insanlarının girişine izin verilen üs, siviller için tamamen yasaklanmıştır. Askeri görevliler izinsiz giriş yapanları öldürme etkisine sahiptir. Bölge aynı zamanda pek çok bilim kurgu filmine ilham vermiş ve büyük bir popülerlik kazanmıştır. Ancak resmi olarak ABD hükümeti 51. bölgenin içeriği ve faaliyetleriyle ilgili hiçbir açıklama yapmamıştır. Yılan Adası Yılan Adası, Brezilya kıyılarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli adalarından biridir. Adada ölümcül altınbaşlı engerek yılanları da dahil olmak üzere binlerce zehirli yılan yaşamaktadır. Yılan nüfusu o kadar yoğun ki her metrekareye 5 yılan düştüğü tahmin ediliyor. Bu yılanların zehri bir insanı kısa sürede öldürebilecek ve derisinin erimesine yol açacak kadar güçlüdür. Ayrıca yılanlar adaya göç eden kuşları bile hızla öldürdüğü bilinmektedir. 1985 yılında adadaki yılanların ve insanların güvenliğini korumak amacıyla Brezilya hükümeti Yılan Adası'na girişi yasaklamıştır. Sadece belirli araştırmacılar yanlarına tıbbi bir ekip ile özel izin alarak adaya girebilmektedir. Bugün Yılan Adası yalnızca araştırma amaçlı ziyaret edilebilen son derece tehlikeli ve yasaklı bir bölge olarak yer almaktadır. Xinjiang bölgesi Xinjiang bölgesi, Çin'in Shenzi eyaletinde yer alan ve 1974 yılında bir çiftçi tarafından keşfedilen Çin Xinjiang'ın mezar kompleksine ev sahipliği yapmaktadır. Mezar toprak askerlerle çevrilidir. Bu askerlerin boyları 1.83 ile 1.95 metre arasında değişir ve her birinin yüz ifadesi farklıdır. Kompleksin içinde yaklaşık 8.000 asker, 520 at, 130 savaş arabası ve 150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmektedir. Çin'in İlk imparatoru Qin Shi Huang ölümden korktuğu için bu askerleri mezarını korumak amacıyla yaptırmıştır. Mezar bu tuzaklarının hala aktif olduğu düşünüldüğünden ve teknolojik imkanların yetersizliği nedeniyle kazılmamıştır. Girilmesi yasak olan Qin Shi Huang mezarının yalnızca toprak askerler kısmı ziyaret edilebilmektedir. Svalbard Küresel Tohum Deposu Norveç'te bir dağın içinde yer alan ve dünyanın en kuzeyindeki kalıcı yerleşim yerinde bulunan özel bir tesistir. Dünya genelinde 1.3 milyondan fazla bitki ve mahsul türünün tohumlarını barındıran bu depo, nükleer saldırılar, depremler, deniz seviyesinin yükselmesi gibi felaketlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Kıyamet Günü deposu olarak da bilinen tesis, tarımsal çeşitliliği korumayı ve küresel bir felaket durumunda bitki örtüsünü eski haline getirmeyi amaçlamaktadır. Suriye'nin savaş nedeniyle zarar gören tarımsal araştırma merkezine tohum sağlayarak temel ürünlerin yeniden yetiştirilmesine ve ülke tarımının yeniden canlanmasına önemli bir katkı sunmuştur. Depo ziyaretçilere kapalıdır ve yalnızca seçkin bilim insanları ile yetkililerin erişimine izin verilerek sıkı bir şekilde korunmaktadır. Poveglia Adası Poveglia Adası, İtalya'nın Venedik yakınlarında yer alan karanlık bir geçmişe sahip ve dünyanın en perili yerlerinden biri olarak bilinen bir adadır. Roma İmparatorluğu'nda kara veba döneminde karantina alanı olarak kullanılan ada, daha sonra bir akıl hastanesine dönüştürülmüştür. Bu süreçte çok sayıda hasta ve ölü insan adaya getirilmiş, cesetler burada yakılmış ve gömülmüştür. Söylentilere göre çürüyen ve yakılan cesetlerden dolayı adanın toprağının %50'si insan kalıntılarından oluşmaktadır. 1922'de açılan akıl hastanesi, hastalar üzerinde işkence yapıldığına dair iddialarla ünlüdür.
Çoğu kişiye göre bu ada lanetlenmiş olup burada ölen insanların ruhları tarafından musallat olunmaktadır. Bugün Poveglia adası resmi olarak ziyaretçilere kapalıdır ve adaya girmeye çalışanlar yetkililer tarafından engellenmektedir. Korkunç geçmişi ve yasaklı erişimi nedeniyle ada birçok kişi için gizemli ve ürkütücü bir cazibe kaynağı olmaktadır. Kuzey Sentinel Adası. Kuzey Sentinel Adası, Hint Okyanusu'nda yer alan ve Hindistan'a bağlı dünyanın en izole topluluğuna ev sahipliği yapan bir adadır. Bu kabile dış dünyadan tamamen izole bir yaşam sürer ve adalarına yaklaşan herkese saldırgan bir şekilde karşılık verir. 1967'de yapılan ilk keşif gezisinin ardından kabile modern dünya ile iletişim kurmayı reddetmiş ve adaya yaklaşanlara oklarla saldırmıştır. 2006'da yanlışlıkla adalarına giren balıkçılar öldürülmüş, Hindistan hükümeti ise bu olayda yargı süreci başlatmamıştır. 2018'de bir Amerikan misyonerinin öldürülmesinin ardından Hindistan hükümeti adaya tüm ziyaretleri yasaklamıştır. Günümüzde Sentinel Adası hem kabile hem de ziyaretçilerin güvenliği için kapalı ve tehlikeli bir bölge olarak korunmaktadır. Oda 39. Oda 39, Kuzey Kore hükümeti içinde bulunan gizli bir organizasyondur ve ülkenin gizli ekonomik faaliyetleriyle yasa dışı işlerini yönetir. Başlıca faaliyetleri arasında kara para aklama, silah ticareti ve yasa dışı yatırımlar yer alır. Aynı zamanda Kuzey Kore elitlerinin servetini arttırmak için dünya çapında yasa dışı işbirlikleri yapar. Oda 39'un tam yeri ve detayları sırlarla örtülüdür ve bu organizasyona giriş kesinlikle yasaktır. Vatikan Gizli Arşivleri. Vatikan Gizli Arşivleri 17. yüzyılın başlarında papaların kişisel belgelerini saklamak amacıyla kuruldu. Arşiv 8. yüzyıla kadar uzanan tarihi belgelerle doludur ve toplamda 35.000 cilt belgeyi 85 kilometre uzunluğunda rafları barındırır. İçerisinde Martin Luther'ın aforozu, Michelangelo'nun Papa II. Julius'a yazdığı mektup gibi özel belgeler yer almaktadır. 1881'e kadar dışarıya kapalı olan bu arşiv, yalnızca belirli bir grup Katolik bilim insanına açıldı ve genel halkın girişine izin verilmemektedir. Lascaux Mağarası. Fransa'da bulunan Lascaux Mağarası 17.000 yıl öncesine ait mağara resimleriyle ünlüdür. 1940 yılında 4 genç tarafından keşfedilen mağara, kısa sürede önemli bir arkeolojik alan haline gelmiştir. Mağaradaki resimler özellikle büyük hayvan figürleriyle dikkat çeker ve Paleolitik dönemi yansıtır. Keşfinden 8 yıl sonra ziyaretçilere açılan Lascaux Mağarası, ziyaretçilerin oluşturduğu karbondioksit ve küf çizimlere zarar verdiği için 1963 yılında ziyarete kapatılmıştır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu mağaraya günümüzde yalnızca bazı özel araştırmacıların girilmesine izin verilmektedir. Morgan Adası. Morgan Adası, Güney Carolina'da bulunan ve Maymun Adası olarak bilinen bir adadır. Adada 4000 Hint şebeğinden oluşan serbest al yanaklı maymun kolonisi yaşıyor. Aslında maymunlar adanın yerlileri değil, Porto Rico'nun maymun nüfusu çok fazla olduğu ve herpes B virüsü taşıdıkları için insanların yaşamadığı bu adaya yerleştirilmiştir. Adaya yalnızca Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü araştırmacıları girebiliyor. Surtsey Adası. Surtsey Adası, İzlanda kıyılarında denizin ortasında meydana gelen volkanik bir patlamayla oluşmuş dünyanın en genç adalarından biridir. Ada, insan etkisinden korunarak yalnızca bilimsel araştırmalar için kullanılmakta ve halkın girişi yasaktır. İnsan etkisi olmadan doğanın nasıl gelişeceğini incelemek isteyen araştırmacılar için önemli bir alan olan Surtsey'e yalnızca birkaç bilim insanı girebilmektedir. Ise Tapınağı. Japonya yaklaşık 80.000 tapınağa ev sahipliği yaparak tapınak kültürüyle dünya çapında ünlüdür. Bu tapınaklardan en önemlilerinden biri Şinto dininin en kutsal tapınaklarından biri olan Ise Tapınağı'dır. Ise Tapınağı, güneş tanrıçası Amaterusu'yu onurlandırmak amacıyla inşa edilmiştir ve 8. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Tapınak her 20 yılda bir yıkılıp yeniden inşa edilir. Bu süreç Şinto dininde ölümü ve yeniden doğumu simgeler. Tamamen ahşap olan bu tapınakta hiçbir çivi kullanılmaz. Tapınağın içine yalnızca rahipler ve Japon İmparatorluk ailesinin üyeleri girebilir. Diğer ziyaretçiler ise sadece dışarıdan bakabilir. Bu videoda dünyada girilmesi yasak olan 12 yeri keşfettik. Peki siz bu yerlerden birine gitme fırsatınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.